Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Judith Polgar'la Helge Olafsson arasında 1988 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Oyun ortasındaki yanlışlar olsun, güzel hamleler olsun. Bunlar bizler için öğretici olur diye düşündüm. O yüzden bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim diyerek hızlıca isterseniz başlayalım. E4, C5, At F3, D6, D4, CD4, At D4, At F6, At C3, A6'dan sonra Najdorf açılışı, Fil C4, E6, daha doğrusu Najdorf savunması da aslında diyebiliriz. Fil B3'ten sonra B5, kısa rok, Fil E7, Vezir F3, Vezir C7, Vezir G3. Bunlar aslında bildiğimiz, çalıştığımız kitap hamleleri. O yüzden hızlı geçiyorum. At C6'dan sonra Fil E3, Fil E3'te şimdi bir durabiliriz. Burada makinenin bize önerdiği hamleler arasında aslında kısa rok, at H5 ve tabii ki at D4 gibi değişim yaparak devam etmemiz gerektiğini aslında makine bizler için öneriyor. Ama biz burada yani daha doğrusu Helgi Olafsson'un yaptığı hamleden devam edelim isterseniz. Kısa rok yapmış. At C6, Vezir C6'dan sonra burada zaten gördüğünüz üzere de oklarla çizmişim. Burada iki hamle ihtimaliniz var aslında. İki hamleden biri F3 hamlesi. Örnek veriyorum, E4 piyonunu korumak istediniz. F3 hamlesi yaptınız. F3 hamlesi aslında siyahlara ufaktan konumu döndüren bir hamle. Diğer incelememiz gereken hamle yani fil H6 hamlesi daha kuvvetli bir hamle diye düşünüyorum. Ve Judith Polgar da aslında fil H6 yaparak direkt mat tehdidiyle e, devam etmiş diyelim. Özür diliyorum. Helge Olafsson da at E8'de devam etmiş. A4 ve burada B4 hamlesi yapılmış. Burada Judith Polgar'ın çok güzel bir hamle yakaladığını düşünüyorum. At D5 hamlesi gerçekten mükemmel bir hamle olmuş diye düşünüyorum. Tam konumuna uygun mükemmel bir hamle. Siz eğer burada E5 alırsınız, burada fil D5 ile karşılaşıyorsunuz ve burada materyal kaybına uğruyorsunuz. Yani bu sonuç olarak vezirinizi kaçırmak zorundasınız. Kalenizi kaybedeceksiniz. Bu yüzden E5 alamıyorsunuz. Peki hocam en kuvvetli hamle ne olabilir diye düşündüğümüzde ise burada en kuvvetli hamle fil D8 gibi bir hamle gözüküyor. Buna da A5 yapıldıktan sonraki A5'te harika bir hamle. Vezir B7 gibi bir hamleden sonra at B6, fil B6, A B6, vezir B6'dan sonra biz üstün konumda kalıyoruz. Atınız çok kötü konumda. G7 piyonun savunmasına bağlı ve burada kalelerimizi ufaktan aslında şah kanadına yönelttikten sonra burada gerçekten büyük sorunlar bizi bekliyor. Peki burada Helgi Olafsson ne yapmış? Fil D8 hamlesini yapmış. A5 hamlesi gelmiş. Vezir B7. Korkmayın. Daha demin anlattığım şey gerçekleşmiyor. Judith Polgar burada at B6 hamlesini yapmıyor. Maalesef tek doğru hamleyi kaçırıyor ve burada fil D2 hamlesini oynayarak aslında ufaktan da olsa burada rakibimizin yani Helge Olafsson'un yaptığı doğru hamle sebebiyle aslında konumuz zayıflıyor yani biraz geri düşüyor diyebiliriz. Bu hamle E5 hamlesi. Fil D5'ten sonra hocam yine aynısı oldu ne fark etti diyebiliriz. Aslında fark eden bir şey olmadı. Yine aynı şey oldu. Vezir A7, fil A8, vezir A8'den sonra taş kaybetti hocam. Şimdi böyle düşündüğünüzde evet taş kaybetti ama aslında fil çifti avantajına sahip kendisi. Şimdi bu konumu incelediğimizde atını da aslında F6'ya gidebilecek pozisyonda, fillerini etkili karelere getirebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden aslında çok aşırı bir nasıl diyelim Judith Polgar'ın bir üstünlüğü yok. Bu sebeple incelemeye devam edelim. Şimdi E5 hamlesinden sonra D5 hamlesi gelmiş. Helge Olafsson'un çok büyük bir hatası olduğunu düşünüyorum. Burada fil B4 hamlesi tek hamle zaten. Ve F6'dan sonra şimdi düşünüp burada aslında ne yapmalıyız diye bir tartmamız lazım diye düşünüyorum. Burada aslında iki hamle olasılığınız var. Vezir D3 hamlesini yapmak ya da kale F D1 hamlesiyle ki
kale F1 hamlesinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Direkt D8'deki file bir baskı yapıyorsunuz ve bu taşı oradan sökmek adına gerçekten ve de D dikeyinde bir kontrol sağlayabilmek adına çok önemli bir hamle diye düşünüyorum. Zaten Judith Polgar kale F1 yapmış. Fil E6, fil F8, şah F8'den sonra vezir D3 hamlesi gelmiş Judith Polgar'dan. Bu hamlenin hata olduğunu ben de düşünüyorum. Ben de aynı şekilde şöyle bir şey yapabilirim. Daha doğrusu yapabilirdim. Mesela B4 hamlesi yapılabilirdi. Ki B4 hamlesi ben aslında çok riskli olduğunu düşünsem bile kale A-B1 ile daha sonradan destekleyebileceğim için çok da riskli bir hamle olmadığını düşünmeye başladım. Ama Judith Polgar'ın vezir D3 ile amacının vezir D8 yapmak ya da D8'deki fili almak amacıyla mı acaba yaptı diye düşüneceğim. Ama burada fil E7 ile bir şey yapıyorsunuz. Hani böyle bir şey olmuyor. Acaba çifte tehditle mi şey yaptı mı? Hani bir tehdit mi oluşturmaya çalıştı diye düşündüğümüzde galiba öyle bir amacı yani amaçladığını daha doğrusu anlıyoruz sanırım. Çünkü fil E7'den sonra vezir H7 yapıyor. Vezir C6 ile şimdi burada da aslında bir durup düşünmemiz gerekiyor. Burada Judith Polgar'ın bir konu yani yaptığı üst üste yanlış hamleleri eleştirmek isterim. H4 hamlesini mesela eleştirmek istiyorum. H4 hamlesinin amacını pek anlayamadım diyebilirim. Yine vezir D3 dönmek yerine kale E1 ya da kale A-B1 gibi hamleler yapmak daha kuvvetli bizim için pozisyonlar oluşturacaktır. Daha güçlü tehditler oluşturmamıza fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Judith Polgar H4 ile yani H4 ile şimdi H5 H6 sürmeyi hedefleyerek rakibin şah kanadını daha da mı dağıtmaya çalıştı diye düşünüyorum. Yani buna çünkü F5 yanıtı var. Yani bu da biraz sıkıntılı bir yanıt. Onun dışında E4 sürülecek. F5'ten sonra bu sefer bizim şah kanadımıza sorunlar oluşacak diye düşünüyorum. Peki rakibimize bakalım. F5 yanıtını verebilmiş mi? Hayır. Helge Olafsson yanıt olarak at D6 hamlesini yapmış. Bu aslında bizim için de çok kuvvetli hamleler doğuran bir hamle diyebilirim. Burada peki hocam ne gibi bir hamlemiz var? Kale A3 ya da vezir H8 hatta kale E1 bile olabilecek yani konumlar var diyebilirim. Ve burada gerçekten yani Judith Polgar'ı eleştirebileceğim tek konumlardan biri diyebilirim. Yani tek konum olarak burayı söyleyebilirim. Burada kale D3 gibi bir hamle yapıyor kendisi. Kale D3'ün amacını anlayamadım. Acaba kale G3 gelerek burada vezir G7 ile bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Bunu tam olarak anlayabildiğimi söyleyemiyorum. Çünkü dediğim gibi kale A3 ya da vezir H8 gibi hamleler sizi daha hızlı galibiyete götürebilecek hamlelerdir diye düşünüyorum. Peki saygı duyuyoruz. Judith Polgar'a tabii ki saygı duyuyoruz. Hiçbir sorun yok. Kale D3'ten sonra vezir C2 yanıtına burada kale AD1 yanıtı gelmiş ve son hata yani büyük hata diyebileceğimiz konum bazında kale AD1 hamlesinden sonra artık oyun eşit hale geldi. Peki hocam yani o kadar üstünlüğümüz vardı şimdi ne oldu diye düşündüğümüzde aslında rakibimizin burada yapacağı yanlışlar bizim işimize gelecek. Yani Judith Polgar bunu çok net bir şekilde değerlendirecek. Peki devam edelim şimdi. E4'ten sonra kale 3D2, vezir C5, vezir H8. Bu vezir H8 hamlesini bu arada daha demin yapsaydı galibiyete giden yolu çizecekti. Ama şimdi şah F7'den sonra bu üstünlüğümüzü kaybettik maalesef ki. Yani çok üzücü bir şey. Satrancın zaten doğasında olan hatta satrancı sevmemizi sağlayan şey de bu. Bir hamleye ayağınız kayabiliyor aslında. Ama Judith Polgar bunu bence telafi edecektir. Şimdi kale D4 hamlesine maalesef yine üzülerek söylemeliyim ki Judith Polgar analiz ettiğinde de fark etmiştir ki gerçekten hata olan bir hamle. Ama rakibimiz de bunu değerlendirememiş. Burada rakibimizin fil G4, özür diliyorum, fil G4, vezir E5,
ve fil B3 gibi hamleler yapması bile gerçekten kendisine büyük üstünlük sağlayacaktı. Ama kendisi maalesef ki fil F8 yaparak bu konumu değerlendirmeyi maalesef ki sıkıntıya sokmuş ve B4 hamlesinden sonra vezir E5, B5, E3, F E3'ten sonra burada at B5 hamlesi gelmiş. Kale D8 hamlesiyle artık burada rakibimizin yani Helge Olafsson'un artık geri dönülemeyecek vaziyette kaldığını, kayıp konumda kaldığını zaten fark edeceğiz diye düşünüyorum. Fark edebiliriz diye düşünüyorum. Vezir E3'ten sonra şah H1, vezir C5, kale E1 ufak bir hata diyebiliriz. Yanlış değerlendirme diyebiliriz ama çok kötü bir hamle değil. At C7'den sonra burada harika bir hamle geliyor. Bu hamleyi siz de tahmin ettiyseniz ya da bulduysanız da kesinlikle yorumlar kısmında bekliyorum. Çok güzel bir hamle. Beni çok etkileyen bir hamle. Bitirmeye gerçekten yaklaştığınız bir hamle olmuş. Kale F8 hamlesinden sonra çok güzel bir hamleyle burada vezir F8, vezir F8 ve şah F8'den sonra kale C1 hamlesi geldi. At B5, kale C6 hamlesiyle artık gerçekten konumunuz daha da kötüleşti. Buraları birazcık hızlı atlayacağım. Çünkü rakibimizin de yaptığı hataları daha da üstün bir şekilde değerlendirerek kapatmayı amaçlıyoruz. Şah E7, kale A6, at C7, kale B6, fil D5. Fil D5 gerçekten çok büyük bir hata. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? A6 yaparak değerlendirdik. Şah D7 ve burada zaten burayı görüyorsunuz. Gerçekten çubuk beyazlara doğru vermeye başladı artık. A7, at A8, kale B8, şah E6, şah H2, şah F5. Burada fark ettiğiniz üzere siyahlar şah kanadında bir şeyler denemek istiyor. Aslında bu çaba biraz yersiz yani gerek yok buna. Peki kale B5'ten sonra şah E5, G4, şah E6, şah G3, fil H1, şah F4, fil G2, G5, F5, kale G5'ten sonra fil H1, kale G7. Burada artık gerçekten konum çökmüş vaziyette. Şah F6, kale G1, fil D5, H5 ve at C7 hamlesinden sonra aslında Helge Olafsson burada terk etmiş. Peki neden terk etmiş? Artık burada tutmanız bu konumu gerçekten çok zor. Örnek veriyorum. Kale G6 hamlesini yapabilirsiniz. Şah E7'den sonra H6 sürebilirsiniz. Bu iki piyonu birden nasıl engelleyeceksiniz? Ki bu piyonu engellemek artık çok zor. Atı bu tarafa transfer etmeye çalışsanız burada bir şeyler deneyeceksiniz. Filin olması çok önemli değil. Bir şekilde burada saptırılabilecek vaziyette diye düşünüyorum. Baktınız H6 sürüyor. Ben bu işte şahımı yanaştırayım. Filmi buraya hani sabitleyeyim diye düşündüğünüzde ben bu piyonu bir şekilde süreceğim zaten. Burada örnek olarak fil F7 hamlesi vermiş bilgisayarımız. Kale C6'ya şah D7 ve burada gerçekten çok güzel. Zaten bu öngörülebilir bir hamle. Kale C7'den sonra şah C7 ve A8'e artık vezir çıkabilecek vaziyete geliyorsunuz diyeyim sevgili arkadaşlar. Umarım analizimi beğenmişsinizdir. Analizimizi burada tamamlayalım. Judith Polgar'ın ara sıra böyle ufak tefek güzel oyunlarını paylaşmak istiyorum. Siz de yorumlar kısmında bu konudaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz diyerek umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Judith Polgar hakkındaki düşüncelerinizi ya da işte oyunları nasıl işte paylaşmamı istediğiniz bir oyunu varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve de içeriklerinden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.